Şimdi gel, sınır koyma sanatını derinlemesine keşfedelim. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Şu anlatacağım anı düşün. Karanlık bir tünele girdiğini hayal et. Etrafını saran sesler, düşünceler, beklentiler, hepsi sana dur, vazgeç diyor. Hepsi tek bir ağızdan sana bağırıyor gibi. Sesler duvarlarda yankılanıp sana geri dönüyor. Dur, vazgeç. Daha önce de yapamadın, yine yapamayacaksın. Şimdi tam burada dur. O seslerin çınlamasına izin ver. Düşün. Senin sorunun aslında bizzat bu tünelin kendisi ise, asıl tanımlaman gereken ve yıkman gereken yer bu tünelse, içindeki o gizli ışık tam da en karanlık anında ortaya çıkar. Bugün sana vereceğim yöntemler, zihnindeki o gürültüyü susturacak, ruhundaki o kıvılcımı alevlendirecek. Hiçbir ses, sana karşı böyle cesurda vazgeç diye haykıramayacak. Sana söz veriyorum. Bu videoyu bitirdiğinde kendine çizdiğin sınırları netleştirmek için hazır olacaksın. Seni yapmak istediklerini yapmaktan, daha her şeyin başında vazgeçiren her şeyin sesini kesmek isteyeceksin. Bu videoyu bitirdiğinde hissettiklerini videonun altına yorum bırakmayı unutma. İçinde oluşacak enerjiye inanamayacaksın. Bugün sana hayatının kontrolünü tamamen geri kazandıracak tek bir beceri sunuyorum. Sınır koymak. Birazdan seninle büyük stoacı filozof Epiktetos'un 4 ilkesini paylaşacağım. Sana söz veriyorum. Bu 4 ilkeyi öğrendiğinde kendini çok daha rahatlamış hissedeceksin. Bu 4 ilke, ekranı kapattığında aklında kalacak, net, keskin ve eyleme dönüştürülebilir olacak. Ve eğer bu kuralları benimser ve uygularsan, iç huzurun ve zamanın sana ait olacak. Epiktetos'un ilk ilkesi şudur: başkalarının ruh halini kontrol edemezsin. Sadece kendi tepkini şekillendirebilirsin. Bunun senin yaşamına uyarladığımızda dışarıdan gelen her yorum, her davranış, her en ufak eleştiri seni sarsmaya çalışır. Ancak senin üzerine düşen şey onların o an hissettiklerini düşünmek değil, kendi tepkini yönetebilmektir. Sabahları uyandığında telefonundaki bildirimleri, paylaşımları, mesajlarını kontrol ettiğinde karşına çıkan olumsuz bir yorum ya da iş yerinde duyduğun bir dedikodu, en basitinden bir iş arkadaşının seni görmezden gelişi, tüm bu durumlar seni tanımlamaz. Senin onlara nasıl yanıt verdiğin belirleyicidir. Artık şöyle bir yol izlemen gerekiyor. Günlük hayatını gözlemle. Senin sürekli enerjini düşüren insanları, durumları tespit et. Onlarla her karşılaşmadan önce derin bir nefes al. Kendi kendine, bu benim hikayem değil, bu insanların nasıl davrandığı değil, benim tepkim önemli de, tepkini özgürce seç. Öfkeni dizginle, üzüntüyü fark et ve hoşnut olmadığın bir an yaşadığında bu bana hizmet etmez diyerek geçiştir. Bizzat o an tepkini göster. Umursama, önemseme. Karşı tarafın kırılabileceğinden ziyade senin tepkini o an gösterememenin zararının büyük olacağını bildiğin için tepkilerini özgürce seçmekten kaçınmayacaksın. Ve zamanla bizzat göreceksin, yaşayacaksın ve fark edeceksin ki artık dış etkenler seni değil, sen dış etkenleri yönetiyorsun. İşte tam olarak bu, gerçek özgürlüğün anahtarıdır. Bunun senin için anlamı şu demektir: karşındaki insan ne derse desin, senin hislerin ve davranışların senin iradenle gerçekleşecek. Onlar kabalaşıyor, dedikodu yayıyor veya seni eleştiriyorsa, bu onların seçimi. Seni ilgilendiren kısım, senin bu duruma ve o insanlara nasıl tepki verdiğindir. Zira gereken tepkiyi verdiğinde senin çekincen onların korkularıyla yer değiştirecek. Unutma, önemli olan şey onların taleplerine, arzularına, bakışlarına, davranışlarına göre tepki vermek zorunda olmadığın. Sen kendi hür iradenle tepkini seçebilirsin. Artık hayatının kontrolünü tamamen kendi eline alma vakti geldi. Hazır ol değişime. Derin bir nefes al ve omuzlarını ger. Sana kim ne kadar zarar verirse versin, asıl karar senin tepkilerinde yatıyor. Bunu hiç unutmadan yoluna karar ver. Artık her sabah telefonuna düşen bildirimler
seni alt üst etmesin. Zira sen olumsuz bir mesaja ya da davranışa maruz kaldığında bile tepkimi seçiyorum diyebilen bir iradeye sahipsin. Şimdi sana ilk adım için feyz verecek bir önerim olacak. Mesela istersen şuradan başlayabilirsin. Bu videoyu bitirdiğinde ilk iş olarak bir kağıt ve kalem al. Geçen hafta seni en çok üzen 3 olayı, olaydaki kişileri yaz ve her birinin altına bu olaya karşı tepkimi seçtim ifadesini ekle. Bu kadar basit bir notun zihninin dış etkilere esir olmasını engellediğini hayretle göreceksin. O olayların akışının nasıl değiştiğine şaşıp kalacaksın. Gelelim Epiktetos'un ikinci ilkesine. Epiktetos der ki, herkese gülümsemek zorunda değilsin. İnsanlara sürekli iyi davranmak, sana kötülük edenlere yol vermektir. Evet, belki modern dünyada kibarlık erdem sayılır ama samimiyetten yoksun bir gülümseme, içsel sınırlarını eritmek demektir. Özellikle sürekli kötü davranan, söz önemli değil davranış, önemli dercesine sınırlarını ihlal edenlere karşı durum böyledir. Sen de senin iyiliğini kötüye kullanan kişileri belirle ve bu kişilerin ismini bir kenara not et. Onlarla bu videodan sonraki buluşmalarında mutlaka ama mutlaka bir kez, yüz yüze değilse bile sabırlı ama kesin hayır de. Kendini iyi hissettiğini ve ruhundan bir ağırlığın adeta içi hava dolu bir balon gibi uçup gittiğine hemen o an şahit olacaksın. Bir sonraki aşamada bu insanlarla mümkünse iletişimini kısıtla. Mesajlarına yanıt hızını düşürebilirsin. Karşılaştığında kısa ve net kalabilirsin. Detaylı derin sohbetlerden kaçınabilirsin. İyiliğini suistimal edenlere sabrın kadar kararlılık da göster. İçinde şu sesin yankılanışını duyacaksın. Senin bu bencil yaklaşımın benim için artık kabul edilemez. Bunları yaparken her hedef için ilk adımı atmakta olduğu gibi ilk başta zor gelecek. Belki suçluluk hissi yaşayacaksın. Ama bunu yapabildiğinde ve hayatının diğer köşelerindekilere de uyguladığında derin bir oh çekecek ve rahatlayacaksın. Unutma. Kendine saygıyı korumak, başkalarına karşı nazik olmaktan önce gelir. Üçüncü ilke şudur. Yine Epiktetos der ki, etrafını bilgelikle seç. Kalabalık seni boğar. Hepimiz sosyal varlıklarız. Ama sürekli enerji çalan ilişkiler bizi gerçek potansiyelimizden uzaklaştırır. Bu yüzden hayatına değer katan ilişkileri belirle. Seni destekleyen, motive eden, enerjinizi yenileyen kişiler. Sana katkı sunan, moral ya da motive anlamında değer katan, yeni şeyler öğrenmeni sağlayan, birlikte geçirdiğin vakitten haz aldığın insanlar. Bunlarla birlikte tersi olanları da belirlemelisin. Enerjini emen, onunla bulunduğun ortamda modunu düşüren, sana sen fark etmeden zarar veren insanlar, onları kırmamak için onlarla vakit geçiriyorsun. Ya da onların ısrarcı ve yapışkan tutumlarına yeniliyorsun. Ama bu videodan sonra bu durumun farkında olacağın için o insanlar seni aradığında hayır, bugün görüşmeyelim diyebileceksin. Ya da onlarla herhangi bir zamanda, herhangi bir ortamda denk geldiğinde kibarca bir selamlaşma ve hal hatır sormadan sonra herhangi bir açıklama ya da bahane üretmeden ortamı terk edip gidebileceksin. Daha önemlisi, artık bu insanların sana verdiği zararın bilincinde olduğun için bundan rahatsızlık duymayacak, bunun yerine bunu yapınca bir rahatlama hissedeceksin. Evet, nihayet sen kendi iradenle karar verebiliyorsun artık ve kendini rahat bırakarak özgürlük yolunda bir anahtarı daha eline almış durumdasın. Artık senin toksik ilişkilerden kurtulma vaktin geldi. Sürekli yakınlık isteyip hiçbir limiti gözetmeyen, duygularını kontrol edemeyen kişilerin senin etrafında olmasına gerek yok. Zamanın ve enerjin değerli. Bu gereksiz insanların yerine zamanını ve enerjini seni ileri taşıyan insanlara sakla. Yıldız gibi parlamak istiyorsan seni gölgeleyenleri arkanda bırak. Ve bırak, arkanda ne yaparlarsa yapsınlar, sen kendi yoluna bak. Dönüp arkana bakmadan yürü ve ilerle. Ve Epikteos'un dördüncü, yani sonuncu ama belki en önemli ilkesine geldik.
Kendi iç huzurunu feda etme. Dışarıdaki gürültü seni sürekli meşgul eder. Telefon bildirimleri, sosyal medya akışları, bitmek bilmeyen toplantılar, hayat koşturmalarla, seslerle, gürültülerle dolu. Kendi kendine bir karar ver. Kendi iç hazineni bulmak için günde sadece 10 dakika zaman ayır. Bu zaman sadece sana ait olsun. Kimsenin dahil olmadığı ve özgürce kendinle baş başa düşünebileceğin bir meditasyon süresi gibi. İç huzur keşfi zamanı. Kendi hazinene ulaşma zamanı gibi düşünebilirsin. Bu 10 dakikada telefonunu sessize al, bildirimleri kapat. Gözlerini kapat, kafanda günlük hayata dair her düşünceyi bir yaprak gibi bırak. Akıp gitsin. Sadece nefesini izle. Nefes alıyorum, nefes veriyorum. Bu benim nefesim. Bu benim nefes alışverişimin sesi. Bu ben. Bu yalnızca bana ait bir an. Zamanı durdurmuş gibi hisset. Bu sürenin zihnindeki gürültüyü susturan bir tılsım olduğunu görecek ve sana ne kadar iyi geldiğini fark edeceksin. Haftada 5 gün bu pratiği tekrarla. Zamanla, stresli ortamlarda, zamanlarda bile iç huzurunu kaybetmediğini fark edeceksin. Videoyu bitirmeden önce hemen hayata geçirebilmen adına Stoacı filozof Epiktetos'un sana kaynaklık edecek 4 ilkesini özetleyelim. Birincisi, tepkini kontrol et. Dış etkenler seni yönetmesin. İkincisi, herkese gülümsemek zorunda değilsin. Unutma, gülümsemen dahi. Ancak hak edenlere layıktır. Sürekli gülümsemek, insanların seni baside indirgemesine yol açar. Herkese karşı gülümsemek yerine, yeri geldiğinde sadece doğal bir duruş ya da ciddiyetin sana karşı yapılabilecek muhtemel mağduriyetler, istismarlar ya da seni önemsizleştirme arzularının yerini zamanla gerçek saygının aldığını göreceksin. Üçüncüsü, hayatına dahil edeceğin insanları bilgelikle seç. Gereksiz kalabalığa ihtiyacın yok. Geri kalan kalabalıktan uzaklaş. Dördüncüsü ise iç huzurunu keşfet. Ruhunu korumak için her gün sessiz kaşifliğe çık, iç huzurun sana kattığı değere şaşıracaksın. Şimdi bunları duydukça bir şeyleri fark ediyorsun değil mi? İçinde harekete geçmek için bir enerji doluyor, değil mi? Öyleyse ayağa kalkmanın vakti gelmiş demektir. Hatta ilk iş olarak bu videonun altına bırakacağın yorumla ilk adımını atabilirsin. Ve bu ilkeleri hayata geçirdiğinde alacağın güzel sonuçlarla yolunun değiştiğini göreceksin. Epiktetos'un ilkelerinin bir ışık gibi hayatına doğduğunu ve seni dönüştürdüğüne şahit olacaksın. O gün geldiğinde bu videonun altına yazdığın yorumu tekrar okuyup işte eski ben ve şimdiki yeni ben diye içinden geçireceksin. Buna vesile olduysa işte o zaman bu videoda amacına ulaşmış olacak.